Evet arkadaşlar, şimdi size daha önce hemogram ve biyokimya testini kabaca yorumlamayı anlatmıştım. O videoya ilginiz çok oldu. Bu sefer de hormon testleriyle ilgili böyle kısa özet bir tahlil yapacağız, değerlendireceğiz. Hormon testleri, ana testler nelerdir ve yüksekliği, düşüklüğü ne anlama gelir? Hemen başlayalım. Önce TSH'ta başlıyoruz. Bakın burada bir TSH sonucu var. TSH nedir arkadaşlar? Bunun ismi tiroid stimülan hormon. Yani tiroid bezini uyaran bir hormon bu. Bu beyinde bir bez olan hipofiz bezinden salınıyor. Ne yapıyor? Tiroid bezine gidiyor. Eğer tiroid bezi az çalışırsa işte onun fazla çalışmasını sağlıyor. Çok çalışırsa da seviyesini azaltarak onu dengeliyor. Yani tiroid bezini uyaran düzenleyen bir hormon TSH. Peki bu TSH testi niye istenir arkadaşlar? Genellikle sizde tiroid sorunu var mı, yok mu? Hipertiroidi yani tiroid bezinin çok çalışması veya hipotiroidi, tiroid bezinin az çalışması sorunu var mı? Tanısında, ayırıcı tanısında bu test istenir. TSH seviyesi yaklaşık 0,4 ila 5 arasında olur. Bunun altı düşük TSH, işte 5'in üzeri yüksek TSH olarak değerlendirilir. Şimdi TSH niye yükselir arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bu test genellikle hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda yükselir. Yani tiroid bezinizde bir problem var demektir. Bunun tabi nedeni çok. Tiroid bezinin az çalıştığı durumların ayrıntısına şimdi fazla girmeyeceğim. Onun dışında niye yükselebilir bu TSH arkadaşlar? Hipofiz bezinde bir tümör olabilir. Yani bu TSH'ı salgılayan bezde ya da ne olabilir? Mesela tiroid tedavisi alan kişilerde ilaçlarının alımı ile ilgili bir sorun olduğu zaman yine TSH yükselebilir. Mesela ne olur? Tiroid ilaçlarınızı az alırsanız yine TSH yükselebilir. Onun dışında otoimmün hastalıklarda yine bir miktar TSH yükselebilir. Biraz örnek verelim. Mesela iot eksikliğinde, onun dışında doğum kontrol hapı kullananlarda, Hashimoto denen bir hastalık var. Tiroidit bu. Hipotiroidi yapar. Yine hipofiz bezinde bir adenom yani bir tümör çeşidi varsa onu da yükselebilir. Onun dışında lityum ilacı alan kişilerde yine yükselebilir. Ya da işte aşırı antidepresan kullananlarda yine TSH yükselebilir. Yani TSH yüksekliği genellikle tiroid bezinizin az çalıştığını gösterir. Peki TSH neden düşer arkadaşlar? Yani seviyesi niye düşer? Bu da tam tersine tiroid bezinizin fazla çalıştığını gösterir. Onun dışında nadiren tiroid bezi az çalışan kişilerde tiroid ilacını fazla almışsa bu kişi bunda da düşebilir. Veya tiroid hipofiz bezinde TSH yapımını engelleyen bir durum olduğu zaman da TSH seviyeniz düşebilir. TSH düşüklüğüne örnek vereyim. Mesela fazla iyotlu tuz tüketenlerde düşebilir. Fazla tiroid hormon ilacı alanlarda düşebilir. Onun dışında gebelikte biraz düşebilir. Graves hastalığı dediğimiz tiroid bezinin fazla çalıştığı otoimmün bir hastalık bu. Bunda düşebilir. Ya da bazen tiroid bezinin iltihaplanmasına düşebilir. Hipofizden TSH'ın az salgılandığı durumlarda düşebilir falan. Yani özetle TSH düşüklüğü tiroid bezinizin ne yaptığını gösterir? Fazla çalıştığını gösterir arkadaşlar. Evet TSH böyle. Şimdi geçelim LH hormonuna. LH demek arkadaşlar luteinizan hormon demek. Bunun kısaltması. Bu da yine TSH gibi beyine bağlı hipofiz bezi. Bu küçük bir bez. Buradan salgılanır. Bunun görevi nedir arkadaşlar? Bunun görevi erkeklerde ve kadınlarda üreme sisteminde ve cinsel fonksiyonlarda rolü var bunun. Ne yapar? Erkeklerde testislerden testosteronun salınması için LH gerekli. Bu sayede testosteron salınır. Testosteron da biliyorsunuz sperm üretiminde, cinsel fonksiyonlarda gerekli. Onun dışında yine erkeklerde işte ergenliğin başlaması, puberteye geçişte LH önemli. Kadınlarda ne yapar? Yumurtalıklardan yumurta hücresinin salınmasını sağlar bu hormon. Peki LH testi yaptınız. Bu test niye istenir onu söyleyeyim önce. LH testi arkadaşlar genellikle üreme bozukluklarında, işte adet düzensizliğinde, kısırlık durumlarında, hipogonadizm dediğimiz bu
üreme ile ilgili sıkıntılarda. Onun dışında hipofiz bozukluklarında, çocuklarda da işte erken ya da geç ergenliğe girme gibi durumlarda istenir. Peki LH seviyesi niye yükselir? Diyelim test yapıldı, niye yükselir? Bu tabii erkek ve kadında değişir. Kadınlarda genellikle arkadaşlar polikistik over sendromu denen bir durum var. Burada ne olur? Böbreklerde ve yumurtalıklarda bol bol kis vardır. Bu da kısırlığa yol açabilir. Bunda yükselir. Onun dışında bir takım genetik hastalıklar var. Bunlar da yükselir. Bunlar nedir? Mesela Turner sendrom var. Bunda yükselebilir. Kemoterapi ya da radyoterapi almış bayanlarda yine yumurtalık hasarı gelişirse bu durumda yükselebilir. Yine yumurtalığı alınmış kadınlarda yükselebilir ve menopoza yakın dönemlerde ne olur? LH seviyesi yükselebilir. Evet, bazen de çok nadir bu. Hipofiz bezinde bir tümör olursa yine LH seviyesi yükselebilir. Erkeklerde niye yükselir arkadaşlar? Genellikle testiste bir sorun olduğunu gösterir. İşte testis iltihabı, testiste varikosel falan filan ya da testis tümörlerinde LH seviyesi yükselebilir. Peki LH seviyeniz düşük çıktı. Bu niye olur? Onu da söyleyeyim. En sık sebep arkadaşlar yine hipofiz bezinde ya da bu bezi uyaran hipotalamus beyinde bir bölge. Burada bir sorunun olduğunu gösterebilir. Mesela hipofiz bezi tümörleri, bu tümörlere bağlı cerrahi operasyon geçirme, ışın tedavisi alma gibi durumlarda düşebilir. Onun dışında kafa travmaları, işte bu bölgeye zarar veren kafa travmalarında düşebilir. Bazen de doğuştan büyüme hormonu, daha doğrusu GnRH var. Bu hormon gonadotropinlerin salınımını uyaran bir hormon. Bu hormon eksikse doğuştan LH düşer. Aynı zamanda FSH seviyesi de ne olur? Düşer. Buna Kalman sendromu diyoruz. Bu gibi durumlarda düşebilir. Evet, LH'ın seviyesi de adet dönemine göre çok değişir. Onun için bunu bilmenize gerek yok. Mesela yumurtlamadan 1-2 gün sonra ani bir yükseliş yapar LH. Yaklaşık 20 ile 80 civarı ölçülebilir. Onun dışında mesela foliküler fazda 1 ile 18 arası ya da işte menopozal dönemde 12 ile 55 arası gibi değişik seviyelerde olabilir. Evet, LH böyle. FSH testi arkadaşlar yine sık istenen bir test. Folikül stimülan hormon demek bu. Yani yumurtalıklardaki folikülleri uyaran hormon demek. Bu da LH gibi yine nereden salınır? Hipofiz bezinden salınır. Bu beyinde küçük bir bez. Bu FSH'ın da görevi arkadaşlar yine başlıca üreme ile ilgilidir. Kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde de testisleri uyarır. Ne yapar bu? Yumurta ve testisten işte yumurtanın salınması, testisten de spermlerin üretilmesi için görev ifade eder. Şimdi bu FSH testi arkadaşlar kabaca niye istenir onu da söyleyelim. Genellikle bu kadın ya da erkeklerde kısırlık araştırması için istenir. Özellikle menopozda bunun seviyesi yüksek olur. Onun dışında işte yumurtalık hastalıklarında, erkekte testis yetmezliğinde, hipofiz ya da hipotalamusu etkileyen hastalıkların taranmasında, çocuklarda ise erken ya da geç ergenliğe girme durumlarında yine bu test istenebilir. Peki FSH testi yapıldı arkadaşlar. FSH testi niye yükselir onu söyleyeyim. Bu testin yüksekliği tabii kadın ve erkeğe göre değişir. Kadınlarda niye yükselir? En tipik görüldüğü durum menopoza girmektir. Mesela erken menopoza giren bayanlarda 40 yaşından önce menopoza girilmişse yumurtalık görevini göremeyeceği için FSH daha çok salınır. Onu uyarmak için FSH seviyesi yükselir. Onun dışında yine polikistik over sendromunda yine FSH seviyesi yükselir arkadaşlar. Menopozda yükselir demiştim. Yumurtalık tümörlerinde yine FSH seviyesi yükselebilir. Yine Turner sendromu. Bu da yine kadınlarda cinsel gelişimi etkileyen bir genetik sendromdur. Bunda da yükselebilir. Peki erkeklerde niye yükselir? Yine testislerin hastalıklarında işte kemoterapi, radyoterapi, enfeksiyon, alkol kullanımı gibi hasarlarında FSH seviyesi yükselir. Yine cinsel gelişimi etkileyen ve kısırlığa yol açan bir durum var erkeklerde. Klinefelter sendromu diyoruz.
Bunda da FSH seviyesi yükselir. Bu hastalar genellikle kısırdır çünkü sperm üretimi olmaz. Çocuklarda ise FSH niye yükselir? Genellikle bu da aynı merkezi sinir sistemi hastalıklarında yükselebilir. Beyin hasarında yükselebilir. Yani hipofiz hastalıklarında yine çocuklarda yükselebilir. Peki FSH seviyesi düşük çıkarsa bunun niye olur arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bayanlarda yumurtalıklarda yeterince yumurta yapılamıyor demektir. Erkeklerde de testislerde yeterince sperm üretilemiyor demektir. Hipofiz bezi düzgün çalışamıyorsa ya da hipotalamusta bir sorun varsa yine FSH seviyesi düşebilir. Çocuklarda mesela düşük FSH ve LH varsa bu ergenliğin gecikeceğini gösterebilir. Gecikmiş bir ergenliği gösterebilir. Bu da mesela örnek nedir? Yumurta ya da testisle ilgili sorunlar, Turner sendromu, Klinefelter sendromu, bazı enfeksiyonlar gibi durumlarda olabilir. FSH seviyesi arkadaşlar tabi adet durumuna göre değişir. Bunu bilmenize gerek yok ama menopozda artık 20 hatta 30'un üzerine çıkar. 40 ve üzeri artık menopoza girmesini gösterir. Bu testte genellikle daha seviyesi stabil olduğu için adetin 3. gününde istenen bir test. Evet. Estradiol yani E2 de çok sık istenen bir test arkadaşlar. Bu bayanlarda genelde istenir. Niye istenir? Yine adet düzensizliği ve kısırlıkla ilgili sorunlarda istenir. Genellikle tüp bebek tedavisi alanlarda da bu test istenebilir. Bu hormon arkadaşlar yumurtalıklardan, memelerden ve böbrek üstü bezinden salgılanır. Gebelikte yine plasenta bir miktar östradiol salgılar. Bu hormonun görevi arkadaşlar işte rahmin, tüplerin, vajina ve memelerin gelişmesini sağlamaktır. Aslında önemli bir hormon bu. Bu hormon testi sıklıkla o işte saydığım FSH, LH ve testosteron testleriyle birlikte istenir arkadaşlar. Peki bu test istendi. Östrojen seviyeniz yüksek geldi. Yani estradiol o östrojenlerden biridir bu aslında. Bu yüksek geldi. Bu ne demek? Bunlardan birisi nedir? Erkenden puberteye girme. Yani erkenden adolesan döneme girme. Ya da işte nedir? Yumurtalıklarda ya da testislerde bir tümör varlığı. Jinekomasti dediğimiz memelerin erkeklerde fazla gelişmesi, hipertiroidizm dediğimiz aşırı aktif tiroid bezi ya da karaciğerde bir siroz gibi durumlarda estradiol seviyeniz yükselir. Peki estradiol düşükse bu nelere işaret eder? Bu genellikle menopozda, Turner sendromunda, o bir genetik bir hastalık, yumurtalık yetmezliğinde ya da işte erkenden menopoza girmeye prematüre menopoz diyoruz. Ya da polikistik over sendromu. Bunu daha önce söylemiştim. Bunda da estradiol seviyesi düşer. Bayanlarda genelde kısırlık sebeplerinden biridir bu. Onun dışında aşırı zayıflığa bağlı, vücut yağ kitlesindeki düşüklüğe bağlı östrojen düşüklüğü de görülebilir. Onun için çok zayıf olmak değil. Yine hipofiz bezinde yetmezlik, hipopituitarizm diyoruz ya da hipogonadizm dediğimiz over ya da testis yetmezliklerinde estradiol seviyesi ne olur? Düşer arkadaşlar. Peki estradiol seviyesinin normal değerleri nedir? Bunu da bilmenize gerek yok. Bu da yine adet düzenine, adet safhalarına göre bunun seviyesi değişir. Meşhur testosteron arkadaşlar. Bu erkeklik hormonu olarak bilinir ama kadınlarda az miktarda üretilir. Bu aslında hipofizdeki bir hormon tarafından uyarılan testisler yani erkeklerdeki üreme bezinden üretilen bir hormon, az miktarda da böbrek üstü bezinden de üretilebiliyor. Testosteron ne işe yarıyor arkadaşlar? Testosteron aslında vücutta birçok görevi var. Önemli bir hormon. Bu hormon mesela kasların kitlesinin gelişmesinden, kemiklerin güçlü olmasından, saçların güçlü olmasından, cinsel işlevde önemli rollere sahip. Testosteron düşükse enerjiniz düşük olur, zayıf konsantre olursunuz, depresyona girersiniz, libidonuz düşer,
cinsel fonksiyonlarınız düşebilir. Onun için bu hormonun düşük olmaması gerekiyor seviyesinin. Uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Sperm üretiminiz düşebilir. Kısırlığa yol açma riski var. Onun dışında kemikleriniz eriyebilir. Vücut yağlarınız artar. Yani obezite riskiniz artar. Yani testosteron gördüğünüz gibi oldukça önemli bir hormon arkadaşlar. Ayrıca yine ne yapar bu hormon? Kırmızı kan hücresi yani eritrositlerin üretimi için de gerekli. Bu test yine niye istenir arkadaşlar? Bu saydığım durumlardan şüpheleniyorsa ya da işte kısırlıkla ilgili sorunlar varsa bunlar da istenebilir. Genellikle o FSH testiyle birlikte istenir. Bu tabi total testosteron ve serbest testosteron diye iki fonksiyonu var bunun. Bunlar duruma göre işte hekimin olayı değerlendirdiği duruma göre ayrı ayrı ya da toplu bir şekilde istenebilir. Testosteron ayrıca erkeklerde ne yapar arkadaşlar? Vücut kıllarının gelişmesi, sesin kalınlaşması, boyun uzamasında da görevi olan bir hormon. Peki testosteron eksikliği kısırlığa yol açar mı? Bunu da söyleyelim. Genellikle kısırlığa yol açmaz ama tabii riski arttırır. Üremeyi daha da zorlaştırır testosteron seviyesi düşükse. Kısırlık için genellikle FSH hormonu önemli arkadaşlar. Onun dışında testosteron eksikliği kimlerde görülür? Genellikle aşırı kilolu obezlerde, tip 2 diyabetlerde, karaciğer hastalığı olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, bir takım hormon bozukluğu olanlarda veya steroid türü ilaç kullananlarda görülür. Evet, gördüğünüz gibi testosteron oldukça önemli bir hormon. Peki erkeklerde testosteron seviyesi niye düşer? Yani test yaptığınız düşük çıktı. Bunun nedenleri şu. Bir kere yaşın artması, özellikle 50 yaşından sonra testosteron düşer. Aşırı kilo yani obezite, sigara içme, onun dışında Klinefelter sendromu, bu genetik bir sendrom. Bunda da testosteron seviyesi düşer. Kalman sendromu, bu da genetik bir durum. Bunda da düşer arkadaşlar. Yine hipofiz bezinin hastalıklarında düşer. Onun dışında inmemiş testis bu durumda düşer. Çok fazla kanda demir yüksekliği varsa hemokromatoz gibi hastalıklarda düşebilir. Testis hasarında düşebilir. Bazı kanser ilaçları, kemoterapi, radyasyon terapisi kullananlarda düşebilir. Onun dışında çok ağır hastalıklarda yine testosteron seviyesi düşebilir arkadaşlar. İşte ameliyatlarda, ağır ameliyatlarda, hastalıklarda ya da bir takım ilaçların kullanımında, özellikle esrar kullanımında düşer. Ve çok fazla aşırı stres durumlarında yine seviyesi düşebilir. Peki testosteron seviyesi yüksek çıktı. Bu niye olur? Genellikle bu hipergonadizm diyoruz. Bu belli başlı nedenleri şöyle. Çok fazla görülen bir durum değil. Böbrek üstü ya da testislerde tümör varlığında testosteron seviyesi yükselebilir. Anabolik steroid dediğimiz işte yapay ilaç steroid türü ilaç kullanımlarında yine yükselebilir. Testosteron takviyeleri veya jelleri kullanımında testosteron seviyeleri yükselebilir. Peki bayanlarda durum nasıl arkadaşlar? Bayanlarda niye testosteron seviyesi yükselir? En başta polikistik over sendromu bunda yükselebilir. Konjenital adrenal hiperplazi dediğimiz yine genetik bir durum var. Bu durumda yine böbrek üstü bezinde bir takım sıkıntılar olur, yükselir. Böbrek üstü ya da yumurtalık bezinde kanserlerde yükselebilir ya da yine erkeklerde olduğu gibi anabolik steroid kullanımında bir takım ilaçların, o steroid ilaçların kullanımında, bunlar genelde atletler kullanır. Kas yapan işte sporcular kullanır. Bunlar da yükselebilir. Peki niye düşer bayanlarda testosteron? Genellikle menopozda, yaşlılıkta düşer. Onun dışında çok da fazla düşüklüğü bayanlarda görülmez. Evet, testosteron da böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Anti-tiroglobulin antibody, yani anti-tiroglobulin antikor ya da anti-TG diyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Tiroid bezinde tiroglobulin denen bir protein var. Bu
normalde kanda olmaz. İşte bazı tiroid hastalıklarında az miktarda kana geçebilir. Vücut da buna saldırır. Anti-TG antikorları oluşturur. Anti-TG antikorları sizde pozitifse arkadaşlar, normalde bunun negatif olması lazım. Pozitifse bu genellikle otoimmün tiroidit hastalıklarına delalet eder. Bunlar nedir? İşte Graves hastalığı gibi böyle otoimmün hipertiroidi durumları, Hashimoto hastalığı gibi yine otoimmün hipotiroidi durumları ya da işte subakut tiroiditler, gebelikte görülen tiroidit, doğumdan sonra oluşan tiroidit, hipotiroidi durumları, bazen sistemik lupus eritematosus gibi böyle otoimmün hastalıklar var. Çok nadiren de böyle aşırı yaşlılarda, yaşlı 80 ve üzeri olanlarda veya tip 1 diyabet durumlarında bu antikorlar pozitif olabilir. Yani anti-TG pozitifse muhtemelen sizde bir tiroidit, yani tiroid bezinin inflamasyonu vardır demektir arkadaşlar. Anti-TPO yani anti-tiroid peroksidaz antikor arkadaşlar. Bu test nedir? Bu da tıpkı anti-tiroglobulin gibi bir nedir? Antikordur. Tiroid peroksidazı dediğimiz tiroidde böyle hormon yapımında çalışan bir enzim. Bu kana geçerse arkadaşlar yine vücut buna saldırır, bir antikor oluşturur. Buna anti-TPO diyoruz. Bu antikorun önemi şu: sizde bu antikor pozitifse vücutta bir yine otoimmün tiroidit ihtimali yüksek demektir. Mesela Hashimoto dediğimiz durumda, hastalıkta otoimmün bir hipotiroidi vardır. Vücut tiroid bezine saldırır, tiroid hormonları azalır veya Graves hastalığı dediğimiz otoimmün hipertiroidi. Bunda da yine vücut tiroid bezine saldırır ama bunda hipertiroidi vardır, yani hormonlar yüksektir. Graves hastalığı ve Hashimoto hastalığını veya idiopatik miksödem dediğimiz böyle yine tiroid hormonlarının yetmezliğiyle giden bir hipotiroidi durumunda da anti-TPO antikorları pozitif olabilir. Yani bu antikorun varlığı arkadaşlar sizde otoimmün bir tiroidit varlığını gösterir. Yaklaşık bu hastalıklarda %60 ile 90 oranında bu anti-TPO testi pozitif olur. Bu testin bir özelliği de şu: sizde tiroid hasarını daha önceden gösterebilmesidir. Yani yıllar içinde bu tiroid hasarı oluşur. Onun için bu antikorların saptanması daha sizde tiroid hormonlarının eksikliği ya da fazlalığı olmadan olası hastalığı önceden erkenden saptamaya yarar. Kortizoldan bahsedelim arkadaşlar. Kortizol nedir? İki tane böbreğimizin üstünde bir bez var. Bu bezler adrenal bez, yani böbrek üstü bezi diyoruz. Buradan salınan bir hormon arkadaşlar. Kortizole halk arasında stres hormonu da deniyor. Bunun birçok fonksiyonu var. Sinir sisteminde, işte bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, metabolizmada, vücudun stresle baş etmesinde oldukça önemli bir hormon. Peki kortizol testi niye istenir arkadaşlar? Genellikle kortizol seviyesinin yüksekliği ya da düşüklüğünden şüphe ediliyorsa. Kortizol yüksekliğinde ne gibi belirtiler olur? Onları size söyleyeyim. Mesela açıklanamayan kilo alımlarınız olur. Yani kilonuz sürekli artar. Özellikle mesela çocuklarda olur bu. Onun dışında işte yüzünüzde, boynunuzda yağ birikmesi olur. Aslan yüzü diyoruz buna. Onun dışında ne olur? Omuzlarınızda yine yağ birikmesi olur. Deve hörgücü görünümü diyoruz. Çocuklarda büyüme gerilliği olur. Açıklanamayan yüzde vücutta aşırı kıllanma olur. Adet düzensizliği olur. İşte cinsel isteksizlik olur. Bazen kısırlık bile olabilir. Onun dışında ne olur? Yüksek tansiyon ve kan şekerinin yüksekliği olur. Kortizol düşüklüğünde ne olur arkadaşlar? Kendinizi sürekli yorgun, halsiz hissederseniz kaslarınız zayıflar, iştahınız azalır, sürekli kilo kaybedersiniz ve karın ağrısı olabilir. İşte bunlar kortizol yüksekliği ya da düşüklüğüyle olan durumlar. Peki kortizol seviyeniz ölçüldü, yüksek çıktı. Bu niye olur onu söyleyeyim biraz. Kortizol yüksekliğinin belli başlı birkaç nedeni var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Cushing hastalığı. Bu hastalıkta böbrek üstü bezinden fazla kortizol yapılır. Kortizol, o işte kortizol yüksekliğiyle giden belirtilere yol açar. Onun dışında
Ektopik ASTH sendromu, bunda ASTH üreten bazı tümörler vardır. Yine kortizolun yüksekliğine yol açar. Yine bazı ilaçlar da kortizol yüksekliği yapabilir. Onun dışında gebelik, aşırı yüksek kilo yani obezite, aşırı stres, fiziksel ya da psikolojik, depresyon, şeker hastalığı, alkolizm ve uyku apne sendromu da kortizol yüksekliğine yol açabilir. Yine böbrek üstü bezinde bir tümör, adenom olması da kortizolda yüksekliğe yol açabilir arkadaşlar. Peki kortizol seviyeniz düşükse bu niye olur? Bu genellikle Addison hastalığı denen bir hastalık var. Böbrek üstü bezi yetmez. Kortizol seviyeniz düşük olur. Onun dışında yine bazı hipofiz bezi hastalıklarında yeterli ACTH hormonu üretilemez. Bu da kortizolü yeterince uyaramayacağı için kortizol seviyeniz düşer. Veya bazı nedir? Hormon eksikliği. Özellikle beyinde üretilen bir hormon var. Corticotropin Releasing Hormon, CRH. Bu hormonda herhangi bir yetmezlik olduğu zaman da yine kortizol seviyeniz ne olacaktır? Düşecektir. Yani kortizol testi genellikle Cushing hastalığı kortizol yüksekliği ile gider ya da Addison hastalığı kortizol düşüklüğü ile gider. Bunların şüphesinde tanıya yardımcı önemli bir test arkadaşlar. Serbest T3 ve serbest T4 bunlar nedir arkadaşlar? Şimdi bu ikisi de aslında tiroid bezinin bir hormonu. Boynumuzun önünde bir bez var biliyorsunuz. Kelebek şeklinde, buna tiroid bezi diyoruz. Bu bezden T3 ve T4 adlı iki hormon salınır. Bunların önemli görevleri var arkadaşlar. Bunlar nedir? Mesela metabolizma hızımızı düzenler bunlar. Onun dışında kalp ve sindirim fonksiyonlarını düzenlemekte, kasların fonksiyonları düzenlemekte, beyin fonksiyonlarında, kemik gelişiminde önemli rolleri var. Bu tiroid hormonlarının arkadaşlar. Şimdi serbest T3 ve serbest T4 aslında T3 hormonu ve T4 hormonunun kanda proteinine bağlanmamış hali. Bu niye ölçülür? Çünkü serbest kısmı bu hormonların vücutta asıl aktif olan, fonksiyon gören kısmı. Onun için genellikle serbest kısımları istenir. Serbest T3, serbest T4. T3 arkadaşlar genellikle daha aktiftir. Yani T4 hormonu özellikle karaciğer ve böbrekte T3'e dönerek daha aktif forma dönüşür. Asıl yani fonksiyonu gören kısım T3'tür ama genellikle TSH, T3, T4 bu üçü tiroid bezinin fonksiyonlarını değerlendirmekte birlikte istenir. Şimdi kandaki T3'ün yaklaşık %80'i T4'ten dönüşen kısımda oluşur. Yani T4 T3'e dönüşür. Oradan gelir arkadaşlar. T3 kısmı aktif olan kısım demiştim. T4 inaktiftir. Bu aslında vücuttaki işte hormon seviyesini göstermekte faydalı bir test bu T4 hormonu. Asıl aktif kısım T3. Bazen işte TSH ile birlikte sadece T3 istendiği de, serbest T3 istendiği de olur. Hastanın durumuna göre. Şimdi T3 ve serbest T4 bunlar genellikle birlikte düşer ve yükselir arkadaşlar. Bunlar niye istenir? İşte sizin tiroid bezinde bir sorun düşündüğü zaman doktorunuz bu testleri ister arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Mesela T3 ya da T3 seviyeniz yüksekse bu genellikle size hipertiroidizm olduğunu gösterir. Yani tiroid beziniz fazla çalışıyor demektir. Bunda özellikle nedeni Graves hastalığı, bu otoimmün bir hastalık. Tiroid bezinizde nodül ya da tiroidit dediğimiz infeksiyon, inflamasyon durumlarında olur. Böyle olduğu zaman ne olur arkadaşlar? İşte kalp hızınız artar, istemeden kilo verirsiniz, sürekli sinirli olursunuz, bağırsak hareketleriniz artar vesaire vesaire. Yani vücut böyle alarm durumda olur. Bu durumlarda serbest T3 ve serbest T4 seviyeniz yükselir. Onun dışında niye düşer bunlar? Serbest T3 ve serbest T4. Bu seferde mesela hipotiroidizm diyoruz. Tiroid beziniz az çalışır, hormon az salgılar.
Bu durumlarda da genellikle ne olur? Tam tersi böyle vücudunuzda işte kalp hızınız biraz yavaşlar, kabızlık olur, böyle halsizlik olur, sürekli uyku hali olur. Yani metabolizma hızınız ne olur? Düşer arkadaşlar. Tabii bu iki hormon serbest T3 ve serbest T4 genellikle bunları düzenleyen hormon olan TSH ile birlikte istenir. Bunun seviyelerini bilmenize gerek yok. Dediğim gibi tiroid bezinin fonksiyonlarını gösteren testler bunlar arkadaşlar. Gelelim prolaktine arkadaşlar. Prolaktin diğer hormonlar gibi saydığım yine hipofiz bezinden salgılanan bir hormon. Buna halk arasında süt hormonu deniyor. Ee, Asıl görevi bayanlarda nedir? Süt oluşumunu ve sütün salgılanmasını sağlamak. Özellikle gebelikte ve bunun haricinde yine cinsel istek ve adet döngüsünde, üreme sisteminde de önemli görevleri var prolaktinin arkadaşlar. Bu test genellikle prolaktin hormonu yüksekliği ya da düşüklüğü şüphesinde istenir. Bir takım tiroid sorunları, bazı psikiyatrik sorunlar, yumurtlama problemleri, gebelik, emzirme, cinsel isteksizlik, işte kemik erimesi, östrojen, testosteron hormonu ile ilgili sorunlar, memelerde aşırı büyüme, adet düzensizliği gibi durumlarda bu test istenebilir arkadaşlar. Bazen de işte hipofiz bezinle ilgili bir sorun düşünülüyorsa işte kafa travması, bazı enfeksiyonlar ya da işte görme ile ilgili sorunlarda prolaktin testi istenebilir. Bunun normal değeri laboratuvardan laboratuvara değişir arkadaşlar. Yaklaşık işte üst değeri 25'tir. 25 ve üzeri artık yüksek kabul ediyoruz. Şimdi prolaktin yüksekliği niye olur arkadaşlar? Ondan biraz bahsedeyim. Prolaktin yüksekliğinin nedeni genellikle tabii çok yüksek değerlerde hipofizle ilgili sorunlar, obezle ilgili. Onun dışında çok yüksek olmayan değerlerde ama yine yükseklik varsa kullanılan bazı antidepresan ilaçlar, opiyat ilaçlar, işte hipertansiyon ilaçları, östrojen içeren ilaçlar, bazı doğum kontrol hapları, hatta bazı reflü ilaçları, epilepsi ilaçları gibi ilaçlar bunun yüksekliğine yol açabilir. Onun dışında böbrek yetmezliğinde makromegali dediğimiz böyle büyük kemik yapısıyla giden devlik dediğimiz hastalık durumlarında, yine bir takım sarkoidoz gibi hastalıklarda, aşırı streste, göğüs duvarına travma almada, tiroid hormonlarının yetersiz olduğu durumlarda ve hipofiz bezi tümörlerinde yükselir. Çok yüksek değerler arkadaşlar genellikle prolaktinoma dediğimiz hipofiz tümörlerinde görülür. Prolaktin yüksekse peki ne olur? Tabii birçok bunun belirtisi var. Mesela memelerden doğum harici süt gelmesi, yumurta üretiminin kesilmesi, gebe kalamama, adet düzensizliği gibi birçok duruma yol açabilir. Gebeliğe engel bile olabilir. Çok yüksek değerler. Onun dışında arkadaşlar prolaktin düşüklüğü niye olur? Prolaktin düşüklüğü genellikle hipofiz bezinde bir sorun olduğunu gösterir. Ya da işte prolaktin düşürücü ilaç kullanımında da düşebilir. Prolaktin de aşırı düşükse ne olur? Süt üretimi bozulur. Yine yumurtalık fonksiyonlarda yine bozulabilir. Onun için düşük olması da istenen bir durum değil. Erkeklerde yine cinsel isteksizlik fonksiyonlarda bozulmaya yol açabilir. Evet, prolaktin de gördüğünüz gibi üreme için önemli bir hormon arkadaşlar. Ve meşhur test insülin arkadaşlar. Bu nedir? İnsülin pankreasta üretilen bir hormon. Karbonhidratlı gıda tükettiğiniz zaman ne olur? Bunlar glikoza döner. Glikoz kanda yükselir ve insülin salınarak bunu hücrelere sokar. Yani insülin eksikliğinde kan şekeriniz yükselir. İleriki dönemde diyabet riskiniz başlar. Peki bu insülin testi niye istenir arkadaşlar? Genellikle düşük kan şekeri yani hipoglisemi olanlarda ayrıcı tanıda istenir. Onun dışında insülin üreten bazı tümörler var pankreasta. İnsülinoma diyoruz. Bunun tanısında istenir. Bazen insülin direnci durumlarında istenir veya tip 2 diyabet hastalarında oral antidiyabetiklere insülin eklemenin gereği var mı yok mu diye bir ayrım için insülin testi istenir arkadaşlar. Peki hipoglisemide ne gibi belirtiler onu da söyleyeyim. Mesela aşırı terleme, çarpıntı, açlık hissi, böyle hafızada bulanma, görmede
sorunlar, baş dönmesi, bayılıyor hissi gibi hisler olur arkadaşlar. İşte bu gibi durumlarda insülin doktorunuz tarafından istenebilir. Peki insülin testi yapıldı. İnsülin seviyeniz yüksek çıktı. Bu ne demektir? Bu genellikle sizde bir insülin direnci olduğunu gösterir. Bu durumda vücut hücreleri insüline cevap vermez. İnsülin seviyeniz kanda yükselir. İnsülin seviyeniz düşükse bunun birçok nedeni olabilir. Bunlar mesela nedir? Örneğin pankreasta yeterince insülin üretilememesi, işte beta hücrelerinin hasarı, tip 1 diyabette olur bu genelde. Onun dışında pankreatitlerde de olabilir. Başka hangi durumlarda olabilir? Mesela insülin yüksekliğinden biraz daha bahsedelim. Akromegali dediğimiz devlik hastalığında insülin yükselebilir. Cushing sendromu ya da işte kortikosteroid ilaç kullanımı, onun dışında fruktoz veya galaktoz intoleransı hastalıkları, insülin üreten tümör yani insülinoma, obezite veya insülin direnci, insülin rezistansında ne olur? İnsülin seviyeniz yükselir. Peki insülin düşüklüğü nerede görülür demiştik? Tip 1 diyabette görülür. Bir de bazen hipopitütüarizm yani hipofiz bezinde bir yetmezlik olduğu zaman yine insülin seviyeniz düşük çıkabilir. Bazen de pankreas bezinin aşırı hastalıkları, özellikle kronik pankreatitlerde kistik fibrozis gibi pankreas bezi hasarlanır, insülin seviyeniz düşük olabilir ya da pankreas kanseri varsa yine insülin seviyeniz düşük olabilir arkadaşlar. Evet, insülin de böyle bir test. Genellikle hipoglisemi durumlarında isteniyor. Ve size anlatacağım son testte paratormon olsun arkadaşlar. Paratormon PTH diye kısaltılır. Böyle tiroid bezinin içinde gömülü 4 tane bezden üretilen bir hormon. Bu hormon özellikle kandaki kalsiyum seviyesini kontrol eder arkadaşlar. Bunun görevi ne yapar? Kandaki kalsiyum düşerse bu kalsiyumun seviyesini yükseltmektir. Onun dışında arkadaşlar bu test niye istenir onu size söyleyeyim. Bu genellikle kandaki kalsiyum seviyesiyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman istenir. Mesela kalsiyum çok fazlaysa kanda ya da düşükse bunun için istenir. Onun dışında yine fosfor seviyeniz düşükse yine bunun için istenir. Veya şiddetli kemik erimesi, osteoporoz varsa bu test istenir arkadaşlar. Peki kanda kalsiyum yüksek olursa ne gibi belirtiler olur? Onu da size söyleyeyim. Özellikle çok fazla susarsınız, sürekli idrar çıkarsınız, yorgunluk, hafızada bulanıklık, kemik ağrıları, kasta seyirmeler, zayıflıklar, mide ağrısı, iştahsızlık ve kabızlık olur arkadaşlar. Tam tersine kalsiyum seviyeniz düşük olursa ne olur? Bu sefer de kas krampları, deride kuruluk, tırnaklarda böyle beyazlama, dudak kenarlarında çekilmeler, parmaklarda böyle titremeler, yine baş ağrısı, baş dönmesi ve kalpte ritim bozuklukları olur. İşte böyle bir şikayetleriniz varsa arkadaşlar, kan kalsiyumu yüksek ya da düşükse veya fosfor seviyeniz düşükse ne yapılır? Paratormon testi istenebilir. Paratormon dediğim gibi kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Bu kemikten kalsiyum alıp kana gönderir. Onun dışında yine bağırsaklardan kalsiyumu daha fazla çözer ki kandaki kalsiyum yükselsin. Ve böbrekten kalsiyum atılımını kısıtlar ki yine kandaki kalsiyum yükselsin. Peki kalsiyum paratormon seviyeniz ölçüldü. Paratormon seviyeniz diyelim yüksek geldi. Bu niye olur onu söyleyelim. Bunun yüksekliği arkadaşlar genelde hiperparatiroidizm durumlarında olur. İşte paratiroid bezinden çok fazla paratormon salgılanır. Bunun nedeni çok. İşte adenom olur, bir tümör olur ya da işte hiperplazi olur falan. Onun dışında vitamin D bozuklukları olur ya da yetersiz kalsiyum alımı, işte bağırsaklardan kötü kalsiyum emilimi ya da kalsiyumun aşırı idrarla kaybında yine paratormon seviyesi artar. Uzun süreli böbrek hastalıkları, kanda fosfor seviyesini etkileyen böbrek hastalıklarında yine paratormon yükselir. Paratiroid bezinde bir tümör varlığı ya da pseudohipoparatiroidizm dediğimiz nedir bu?
vücutta yeterince paratormona cevap veremem. Aslında paratormon var ama cevap vermeme durumunda paratormon yükselir. Paratormon seviyesi düşükse bu niye olur? Genellikle hiperkalsemi, yani kanda kalsiyum yüksekse düşer. Hipoparatiroidizm, yani paratiroid salınımında bir azalma varsa düşer. Paratiroid bezindeki hasarlar, işte ameliyat olduğunuz, radyasyon aldınız ya da başka hasarlar, bunda düşer. Otoimmün hastalıklar paratiroid bezin hastalıklarından düşer. Kemiğe yayılmış kanserler varsa düşer seviyesi. Uzun süreli fazla kalsiyum alımı, özellikle işte gıdalarla ya da antasit ilaçlarla alırsanız kalsiyumu, paratormon tersine düşer. Çok fazla vitamin D alımında ya da kanda magnezyum seviyeniz düşükse paratormon da düşer. Bu gibi durumlarda paratormon seviyeni düşer. Yani paratormon testi arkadaşlar genelde kandaki kalsiyum ve fosfor seviyesinin düşüklüğü ya da yüksekliğinde istenen bir hormon. Evet, hormon testleri böyle arkadaşlar, kabaca. Kısaca size niye bunlar istenir, niye artar, niye azalır anlattım. Bunlarla ilgili sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz ama böyle videodaki anlattığım şeyleri sormayın arkadaşlar. Zaten videoda anlatıyorum. Videonun altına bir de link koydum. Oradan hormonların, testlerin olduğu linkleri direkt tıklayabilirsiniz. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.